Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi endekslerle başlayalım güne. Grafiklere geçmeden önce beğenilerinizin ve yorumlarınızın kanal için çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca kanala abone olup olmadığımızı bir kontrol edersek sevinirim. Şimdi hızlıca bir S&P ile başlayalım istiyorum. Burada uzun süredir takip ettiğimiz şu düşüş trendinin üstünde hareketler görüyoruz. Şu son aşağıda 3969-3953 destek bölgesinden bir önceki tepeyi geçen bir talep süreci geldiğini takip ediyoruz. Burada önemli olan yukarıda 4106 ve 4140 seviyelerimiz var. Bu seviyelerin geçilmesiyle yükselişlerin hızlanabileceğini düşünebiliriz. S&P için aşağıda ise 3969-3953 bölgesi çok önemli olur. Şu son talep sürecinden daha güçlü bir arz görecek olursak, burada piyasanın tekrar satışa döndüğünü düşünebiliriz. Dolayısıyla aşağıda 3953 kırılmadıkça yön yukarı diyebiliyoruz. Buradan hızlıca bir DAX'a geçelim. DAX'ta ise yatay banttaki hareketi takip ediyoruz. Destek bölgesi olarak 15.050, 14.961 bölgesi önemli. 14.961 üstünde kaldığımız sürece yukarıda öncelikle bir önceki tepe olan 15.330 direncini kırıp yukarıda 15.611 direncine doğru yükselişlerin gelmesini bekleriz. Ancak aşağıda 14.961 kırılacak olursa da 14.554 uzun zamandır bahsettiğimiz önemli kritik bir destek bölgesi. Buradan hızlıca bir BIST 100'e bakalım. Şöyle saatlik grafiklere dönmek istiyorum. Bakın burada son düşüşte şu yükselişin bir ABC düzeltmesini yapmış durumdayız. Dolayısıyla şu yükselişin düzeltmesini yaptık, yükselişe devam ediyoruz diyebileceğimiz bir süreç olması gerekiyor şu an. Ancak bakın burada alımların son derece zayıf, güçsüz kaldığını görüyoruz. Burada B dalgasının şu tepe bölgesinin seviyesi de 5420'den geçiyor. Bunu daha önce de defalarca anlatmıştım. Önemli bir direnç bölgesi diye. Dolayısıyla burada önümüzdeki günlerde 5420 kırılmadığı sürece yükselişlerden bahsedemeyeceğiz ve aşağıda 5100'ün kırıldığı ve satışa döndüğü bir süreci takip ederiz. Burada aynı zamanda şu Matrix ekranından da bir grafiği daha net göstermek istiyorum. Bakın bu 15 dakikalık grafik. Dün bütün gün yukarıda 5312 direncini çalıştırarak günü kapattık ve hatta tam bakın bu bölgeden son bir saatte çok sert satışlarla karşılaştık ve aşağıda gene tüm gün destek olarak çalıştırdığı 5243 desteğinin de altında kapanışlar gördük. Buradan yola çıkarak da gün içinde 5312 üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece haftanın son günü olduğunu da lütfen unutmayalım. Hafta sonu riski almak istemeyenler denerek burada çok sert satışlar gelebilir bugün. Aşağıda da 5100 önemli bir destek bölgemiz olacak. Dolayısıyla bugün için takip edilecek ana seviyemiz yukarıda 5312'nin üstüne atıyor muyuz yükselişlerin devamı için? Yoksa 5243'ün altında kalıcı olup 5100'lere doğru satışların derinleştiği bir süreci mi takip ediyoruz? Bu iki seviye yönümüz için oldukça önemli olacak. Evet, endekslerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.